Amerika basınına göre ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Afganistan'dan kaotik çekilme sürecinden sonra sorumlu olan tüm askeri yetkililerin peşine düşecek o isimleri bir bir listelediği, hatta yargılanmaları için hazırlık yapıldığı da öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Ocak ayında göreve gelir gelmez Savunma Bakanlığı Pentagon'da hem kadro temizliği yapacak hem de Afganistan'dan kaotik çekilme sürecinden sorumlu olanların peşine düşecek. NBC News kanalının haberine göre Trump'ın geçiş ekibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme sürecine dahil olan mevcut ve eski üst düzey askeri yetkililerin listesini çıkarıyor. Bu isimlerin askeri mahkemede yargılanıp yargılanamayacağı üzerinde çalışma yapılıyor. Bu kapsamda 2021'de gerçekleşen çekilme sürecinin soruşturulması için komisyon kurulması planlanıyor. Komisyon, ordunun karar alma sürecine doğrudan kimlerin dahil olduğu, çekilmenin nasıl gerçekleştirildiği ve ordu liderlerine vatana ihanet gibi ciddi suçlamalar yöneltilip yöneltilmeyeceği konusunda bilgi toplayacak. Aslında Trump, Afganistan'dan çekilme anlaşmasının mimarıydı. Ancak görev süresi dolunca anlaşmanın hayata geçirilmesi Biden yönetimine kaldı. Aceleye getirilen süreç iyi yönetilemedi. Amerikan ordusu Afganistan'dan organize biçimde değil, büyük kaos içinde ayrıldı. Geriye vicdanları sızlatan dram görüntüleri kaldı. Onlarca sivilin yanı sıra 13 ABD askeri de saldırılar sonucu hayatını kaybetti. Amerikan ordusunun imajı ağır biçimde zedelendi. Trump bu yüzden çekilme fiyaskosuna ülke tarihinin en utanç verici günü diyor. Biliyorsunuz, o sırada ben başkan olsaydım Afganistan'da yaşanan tüm o şeyler olmazdı. Tarihteki o an gerçekten de yaşadığımız en utanç verici anlardan biriydi. Trump'ın Pentagon'a yönelik tek planı bu değil. Kovulacak askeri yetkililer listesi hazırladığı iddia edildi. Listeye kuvvet komutanlarının da dahil olduğu ileri sürülüyor. Hedefte Trump'ın eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile bağlantılı askerlerin olduğu sanılıyor. Ukrayna ve Orta Doğu'da savaşlar sürerken Pentagon'da büyük çaplı bir kadro değişikliğini riskli bulanlar var. Trump şimdiden orduyu siyasallaştırmakla suçlanıyor.